katlı eteğimi nasıl diktiğimi paylaşacağım. Aslında bu tarz etekleri, elbiseleri dikmek oldukça basit. Sadece birazcık sabır istiyor. Yani yapmanız gereken ince bir işçilik yok ama birazcık da oyalıyor gerçekten. İsterseniz hemen adımlarına geçelim. Eteğimi yapmak için viskon kumaş kullanıyorum ben. Böyle dökümlü kumaşlar daha güzel olur. Ne kadar kumaşa ihtiyacınız olduysa eteği yapmak istediğiniz boyla alakalı. Benimki yaklaşık 1 metreden çıktı. Şimdi 3 parça kumaş kesmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bel ölçümüzün 1,5 katı genişliğinde olmalı. İkinci parçamız birinci parçamızdan 1,5 kat daha geniş olmalı. Ve üçüncü parçamızda ikinci parçamızdan 1,5 kat daha geniş olacak. Yani bunları 1,5 ile çarpa çarpa bulacağız. Uzunlukları ise en üst parçamız daha uzun olacak. Diğer parçaları ben 15'er santim yaptım. Ama üst parçamızda bel kemeri için pay bırakmamız gerekiyor. Ben biraz kalınca bir kemer yaptığım için 15 santim yaptım. Yani üst parçam 30 santim, diğer iki parçam 15 santim uzunluğunda oldu. Burada 1,5 ile çarptığınızda alt parçaları çok geniş, uzun ölçüler elde edeceksiniz. Bu yüzden kumaşınızdan tek bir parça halinde çıkaramayabilirsiniz. Bu şekilde benim gibi eşit iki parçalar halinde keserseniz dikişleriniz birbirini böyle yan taraftan tamamlayacak ve daha güzel olacaktır. Her şeyi sistemli bir şekilde yaparsanız acısız bir katlı etek dikebilirsiniz. Öncelikle kestiğim parçaları yanlardan birleştirmem gerekiyor. Diktiğimde böyle simitler elde ettim. Üst parçanın kemer kısmı ile yapmaya başlayacağım. Öncelikle 15 santimlik bir yeri işaretledim iğnemle. Ve o iğneye gelene kadar üst kısmını 2 kat içeriye doğru kıvırıyorum. Burayı dümdüz bir şekilde iğneleyeceğim. Eteğin beli lastikli olacak ama lastik böyle tam ucunda bitmesini istemediğim için uç kısma böyle bir taç gibi bir şey yapacağım. Bunun için kenar kısımdan 1 santim uzaklıkta bir dikiş atacağım ve alt kısmına da 2 tane daha lastik yolu yapacağım. En son bir de zaten iğnelediğim yerlerden birleştireceğim. Yani toplamda buraya 4 tane dikiş atmam gerekiyor. Tabi bunu yapmamın sebebi 3 kat lastik geçirecek olmam. Böyle ince ve yumuşak bir lastik geçireceğim. Kalın lastikten daha güzel durduğunu düşündüğüm için böyle yapıyorum. Üst ve alt dikiş yaptıktan sonra aralardan lastik yollarımı da dikiyorum. Aralardaki boşluğa da lastiğimin genişliğine göre karar verdim. Yarım santim ekledim sadece. Taç için diktiğim dikiş hariç diğer dikişlerimi tamamlamıyorum. Yani minik bir açıklık bırakıyorum içeriye. Lastik sokacağız çünkü. Ve bu şekilde görünüyor. Böylece üst parçamın beli hazır oldu. Şimdi gelelim alttaki fırfırlı parçaları nasıl yapacağımıza. Alttan yukarıya doğru yapacağım. O şekilde daha kolay oluyor. Öncelikle en uzun parçamın kenarından en geniş dikiş adım uzunluğunda düz dikişle dikiyorum. Daha sonra alt ipi çekerek bir üst parçama yani ortanca parçama eşit olana kadar büzdürüyorum. Bu kısım aslında çok basit bir işlem ama birazcık sabır istiyor. Sabrederseniz çok kolay bir şekilde dikebilirsiniz. Büzgülerimi homojen bir şekilde her yere eşit dağıtmaya çalışıyorum.
Ve istediğim gibi olduktan sonra üst parçama yüzleri birbirine bakacak şekilde dikiyorum kenarından. Büzgülerin dağılmaması için önce düz dikişle dikmek önemli. Daha sonra overlock makinesiyle temizliyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi aynı işlemi ikinci parçayı bel kısmına dikmek için yapacağım. Öncelikle en geniş dikiş adım uzunluğunda düz dikişle dikiyorum. Daha sonra alt ipini çekerek büzdürüyorum. Üst parçama eşitlendiğinde düğümlüyorum. Ve büzgülerimi dağıtıyorum. Yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştirip kenarından dikiyorum. Ve tabii ki son adım olarak overlockla temizliyorum. Eğer overlock makineniz yoksa mutlaka oradaki büzgülerin fazlalıklarını kesip zikzak dikişle sürfile çekin. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi geniş, katlı bir eteğimiz oluştu. Sıra geldi bel büzgüsüne. 3 parça lastik ayarladım çünkü söylediğim gibi 3 tane lastik geçireceğim. Bunlar belime uygun lastikler. Eteğimi tersine çevirip lastiğimin ucuna bir tel toka taktım ve önce en üstteki lastik yolundan lastiğimi geçiriyorum. Ucunu çıkarıp dönmediğine emin oluyorum ve burayı dikiyorum. Diktikten sonra çekiştirerek lastiği tamamen içeriye gönderiyorum. Ve ikinci lastiğime geçiyorum. İkinci ve üçüncü lastiğimde de aynı adımları tekrarlayacağım. Son lastiğimi de çıkarıp ucunu dikiyorum. Ve bu dikmediğim, lastik geçirmek için açık bıraktığım kısımları da düz dikişle birleştiriyorum.
Böylece eteğimin beli de bitmiş oldu. Şimdi son olarak alt kısmını incecik içeriye doğru 2 kez kıvırıp düz dikişle dikiyorum. Bu etek çok geniş olduğu için rüzgarda çok fazla açılma yapıyor açıkçası. Onun için ben içerisine şöyle minik bir şort diktim. Bu şortu dikmek gerçekten çok basit. 15 dakikamı bile almadı benim. İsterseniz sağ üst köşedeki videodan bu şortu nasıl diktiğimi bulabilirsiniz. İsterseniz şortu etekle belinden birleştirip şort etek olarak da yapabilirsiniz. Ama ben zaten katlar matlar çok fazla uğraştırdığı için ayrı ayrı dikmeye karar verdim. Ve eteğimin yapımı işte bu kadardı. Ben gerçekten çok severek kullanıyorum ve giyimi de oldukça rahat. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda ne görmek istiyorsunuz mutlaka yorumlarla bana yazın. Kendinize çok iyi bakın.